Olan Ukrayna halkına olmuştur. Olan Ukrayna'nın zavallı halkına olmuştur. Ve olan aslında Türkiye'ye olmuştur, biliyor musunuz? Hiç kimse Türkiye'ye ne olduğunu konuşmuyor. Türkiye'nin milli gemi projeleri vardı. Bizim yaptığımız mil gemilerin aynısı Ukrayna'ya yapılıyordu. Milyar dolarlar seviyesinde. Ukrayna Deniz Kuvvetleri için Türkiye tarafından inşa edilecek 4 adet Milgem korvetinden ilki RMK Marine'de düzenlenen törenle kızığa konuldu. Ana yükleniciliği STM tarafından üstlenilen ve teknoloji transferini de kapsayan projede diğer korvetler Ukrayna'da inşa edilecek. Ukrayna donanması için inşasına başlanan ada sınıfı ilk Milgem korvetin deneme seyri takvime uygun olarak 2023'te başlayacak. Savaş gemilerinin inşa teknolojisi kademeli olarak Ukrayna'ya aktarılacak. Sonraki tüm korvetler Ukrayna tesislerinde inşa edilecek. Gemiler Ukrayna'nın Azak Karadeniz bölgesindeki savunmasını önemli ölçüde güçlendirecek. Korvetlerde savaş yönetim sistemi olaraksa Havelsan üretimi Genesis kullanılacak. Yapılan açıklamada şu anda dünyada Genesis'in kabiliyetlerini aşabilecek bir sistemin bulunmadığı belirtiliyor. Şimdi ne oldu? Peki bizim bu zararımızı kim karşılayacak? Ukrayna'nın denizde sınırı kalmadı. Odessa gitti, Mariupol gitti. Gemi alacak durumu yok. Peki biz tank, uçak, gemi motorları yapıyorduk Ukrayna'yla. Onlar ne oldu? Ne olacak şimdi? Türkiye'nin savunma sanayine etkisi ne olacak? Peki İHA'ların, SİHA'ların acaba motorları Ukrayna'dan mı geliyordu? Şimdi ne olacak? Türkiye, Ukrayna ile önemli bir adıma imza attı. Türkiye'nin SİHA'larında artık Ukrayna'nın ürettiği motor kullanılacak. Bugün burada imzaladığımız sözleşmeyle insansız savaş uçağımıza da Ivchenko Progress ve Motors için birlikte ürettiği A322F motorunu takacağız. Bunları hiç tartışmıyoruz. Bunlar milyarlarca dolarlık mali ve aynı zamanda savunmamıza etkisi olan konular. Bakın bunları ortaya koymamız lazım. Peki buğday? Buğday ithal ediyorduk. Onlar ne olacak? Buğday ithal ediyoruz. Milyonlarca ton ithal ediyoruz ve ithal ettiğimiz buğdayın %85'ini Rusya ve Ukrayna'dan alıyoruz. Ayçiçek yağında da durum aynı. Ukrayna hükümeti Rus işgali nedeniyle bazı gıdaların ihracatını durdurduğunu açıklamıştı. 2021'de 9 milyon ton ithal etmiştik. Rusya'dan %65'ini, Ukrayna'dan da %15'ini tedarik ediyorduk. Bu durumda bu iki ülkenin savaşması elbette bizi zora sokacak. Çünkü Türkiye'de iç pazar için yıllık ortalama buğday ihtiyacı yaklaşık 20 milyon ton. Uzmanlara göre Türkiye'deki üretim, ki 17,7 milyon ton olduğunu ekrana getirdik az önce, bunun %70'inden fazlasını karşılar durumda. Fakat Türkiye bir taraftan da bütün üretimini iç pazara yöneltmiyor. Türkiye dünyada en fazla un ihracatı yapan ülkelerden biri. Makarna ihracatında İtalya'dan sonra 2. sırada. İhraç edilen bu ürünler de ithal edilen buğdaydan üretiliyor. Bu nedenle geçen 9 milyon ton buğday ithal edildi geçen sene. Bu buğdayın %65'i Rusya'dan, %15'i Ukrayna'dan alındı tabii. Rusya'nın Ukrayna işgal girişimi sebebiyle Türkiye'nin yılda yaklaşık 600 bin ton ham ayçiçeği yağı ithal ettiği pazarlar kapanmış oldu. Türkiye geçen yılki 1,1 milyar dolarlık ayçiçek yağı ithalatının %80'ini, Ocak ayındaki 166,6 milyon dolarlık ithalatın ise neredeyse tamamını Rusya ve Ukrayna'dan yaptı. Bakın ekrana geliyor. Rusya'dan yapılan ithalat toplamın %56'sını, Ukrayna'dansa yapılansa %12'sini oluşturuyor. Şimdi bakın, Türkiye etkisini hiç kimse tartışmıyor. Türkiye'ye çok ciddi bir etkisi var. Peki turizm ne olacak? Türkiye'nin en büyük kalemi turizmdi. Hep Ukrayna halkı. Peki Türkiye'ye ne oluyor şu anda? En büyük turist bize bir Rusya, ikinci Ukrayna'dan geliyordu. Şimdi peki bizim en büyük gelir kaynağımız olan turizm kalemi ne olacak bu yıl? Bakın Türkiye'ye asıl olan Türkiye'ye oluyor. Biz bunu düşünmüyoruz.
10.088.000 ziyaretçi Türkiye'yi tercih etti. En çok turist Rusya'dan geldi. En fazla ziyaretçi 807.753 ile Rusya'dan geldi. Onu 744.372 ile Almanya ve 344.999 ziyaretçi sayısıyla Ukrayna izledi. Yabancı ziyaretçi sayısı pandemi öncesi 2019 yılının Temmuz ayına göre ise yine düşük kaldı. Türkiye şu anda son derece akıllıca, son derece iyi bir politika gidiyor. Burada Türkiye'nin izlediği denge politikasını takdir etmek lazım ve desteklemek lazımdır. Türkiye şu anda bir denge politikası içerisinde çok akıllıca yönetiyor süreci. Ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçmeyeceğimizi söylüyoruz. Montreux Sözleşmesi'nin boğazlardaki gemi trafiği konusunda ülkemize verdiği yetkiyi krizin tırmanmasının önüne geçecek şekilde kullanma kararındayız. Karadeniz'in kuzeyindeki krizde de her ikisini de dost olarak gördüğümüz Ukrayna ve Rusya'ya aralarındaki sorunları diyalog yoluyla çözmeleri çağrısında bulunduk. Türkiye'den bazı içerideki muhipler, mandacılar Türkiye'nin işte doğalgaz almasını bile doğalgaz almasın diyor. Ya şimdi bakınız. Şimdi Türkiye mahallenin tek delikanlısı, tek kabadayısı olarak çıksa, Amerika bile, Almanya bile bir şey yapmazken çıksa, ben doğalgaz almıyorum dese veya Rusya'ya karşı bir hamle yapsa, Rusya dese ki ben doğalgazı 2 katına çıkarttım fiyatları dese, evimize 2 kat fatura gelse, Ukrayna halkını mı düşünür bizim halkımız? Kendini mi düşünür? Elbette önce biz kendi menfaatimizi, devlet de önce Türk milletin menfaatini düşünmek zorunda ki Türk milletin menfaatini düşünüyor. Bugün bakın bizim Rusya ile bağlarımız var. Neler var? S-400 var. Nükleer santral var. Doğalgaz var. Meyve sebze ticareti var. İnşaat firmalarının bağlantısı var. Turizm var. En büyük kalemlerle ilişkimiz var. Şimdi biz tutup da hiç kimse, mesela Almanya doğalgaz almayalım diyor mu? Hayır. Hiç kimse almayalım demiyor. Bakın hiç kimse almayalım demiyor. Halbuki Rusya'yı dize çöktürebilecek en önemli şey doğalgaz almamaktır. Çünkü Rusya'nın en büyük gelir kaynağı o. Eğer diz çöktüreceksen, kendinden fedakarlık yapacaksan doğalgaz almıyorum de. Yok. Çünkü o kendi menfaatine zarar veriyor. O zaman herkes demek ki kendi menfaatini düşünüyor. Biz de kendi menfaatimizi düşünmek zorundayız. Amerika Birleşik Devletleri, Batı, hem Rusya hem Çin, bunlar hep emperyal devletler ve emperyal niyetleri olan devletler. Bir kere öncelikle şunu söyleyelim. Ne Amerika'nın emperyalizmini, ne Rusya'nın emperyalizmini, ne Çin'in emperyalizmini, ne İngiltere'nin emperyalizmini, ne de bir başkasının emperyalizmini meşru ve makul görmek mümkün değildir. Biz Türkler olarak, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in devamı olarak her türlü emperyalizme karşı çıkmak durumundayız. Emperyal emellere karşı çıkmak durumundayız. Şu anda da yaşanan bir Rus zulmüdür. Rus emperyalizminin sonuçlarıdır. Kimi kandırıyorsunuz siz? Bizim halkımızın da uyanması lazımdır. Ortada bir danışıklı dövüş vardır. Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya dahil edilmesi durumunda Karadeniz bir NATO gölü haline gelecek. Bu sadece Rusya'nın güneyden kuşatılması değil, aynı zamanda Türkiye'nin kuzeyden kuşatılması anlamına gelecek. Türkiye, Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinden terör örgütleriyle tehdit ediliyor. Doğu Akdeniz'den tehdit ediliyor. Yunanistan'da ABD'nin yaptığı askeri yığınakla Ege'den tehdit ediliyor. Ekonomik baskılarla tehdit ediliyor. Büyükelçilerin ortak bildirileriyle tehdit ediliyor. İç cephede uygulamaya konmaya başlanmış olan bir kaos planıyla tehdit ediliyor. Kimi kandırıyorsunuz siz? Bizim halkımızın da uyanması lazımdır. Putin'in ilk döneceği yer yine tarihe baktığımızda tartışmasız bir şekilde 2 bölgede olacaktır. Türkistan coğrafyası
ve Kafkasya. Nasıl Çarlığı yıktıktan sonra esir milletlere istiklal veren komünistler ayağa düz basınca tekrar o milletleri birer ikişer toplamaya kalkıştıysa bugün de Putin aynı şeyi yapıyor. Komünizm yıkılınca hepsi müstakil oldu. Şimdi ayağa düz bastı. Gaz satıyor, petrol satıyor vesaire. Yavaş yavaş toplamaya başladı. Evvela Kırım, arkasından Ukrayna'nın bir kısmı, yavaş yavaş Azerbaycan'da gelebilir. Ben bundan korkarım.